Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çiçek dürbünü yapacağız. Çiçek dürbünü. Diğer adı kaleidoskop. Diğer adı kaleidoskop. Orijinal adı kaleidoskop olan bir çiçek dürbünü yapacağız. Evet, kanalıma hoş geldiniz tekrar. Ben Tuncay Tezcan. Bugün sizlere çiçek dürbünü yapacağız. Diğer adı kaleidoskop. Kaleidoskop olan bir çiçek dürbünü yapacağız. Bunun için bazı malzemeler sizlere hazırladık. Önce malzemeleri size göstermek istiyorum. Daha sonra yapım aşamasına geçip bir çiçek dürbünü yapacağız. Evet, bunun için neler hazırladık arkadaşlar göreceksiniz şimdi. Bir tane kuru boya kutumuz var. Gördüğünüz gibi kuru boyalarını çıkartıyoruz. Kutusu elimizde kalıyor. Kutunun arkasına küçük bir delik açıyoruz. Kutunun arkasına küçük bir delik açıyoruz. Bu şekilde büyütüyoruz. Gördüğünüz gibi kutumuz var. Boya kutusu, kuru boya kutusu ve ortasında küçük bir delik var. Bu aşamayı bitirdik. Bir tane aynalı kartonumuz var arkadaşlar, A4 büyüklüğünde. Bu aynalı kartonu biz kuru boya kutusunun uzunluğunun bir parmak altında, boy olarak bir parmak altında 3 parça halinde kesiyoruz. Şu şekil. Aşağı yukarı bunlar 2 santim genişliğinde. 3 tane 2 santim genişliğinde bu şekilde aynalı, beyaz aynalı karton kestik. Bunları arkasını birbirine yapıştıracağız. Arkadan birbirine yapıştırıyoruz. Tamam. İşi lazım. Pantolon çünkü. Bu şekilde arkadan yapıştırdık. Daha sonra bunu bu şekilde yine kapatacağız. Evet, bantı böyle arkadan yapıştırdıktan sonra bunları bu şekilde ayna kısımları içe bakacak şekilde bu şekilde üçgen yapacağız. Bu şekilde bantlayacağız. Buraya yaklaşabilir. Böyle. Gördüğünüz gibi bir üçgen oluşturduk. Böyle bir üçgen kartonumuz var. Şimdi üçgen kartonu, az önce yaptığımız üçgen kartonu, aynalı üçgen kartonu kuru boya kutusunun içine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şu kısmı 2 santim keserseniz şöyle bir kuru boya kutusunun içine tam geliyor. Bu şekilde yerleştirdik. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu sağına soluna silikonlayalım. Kıpraşmasınlar. Evet. Aynalı kartonumuzu içine sabitledik. Şimdi küçük bir plastik parçasını daire şeklinde kestik. Burasını kalıp aldık. Şurasını kalıp olarak aldık. Etrafını şu şekilde kestik. Şöyle bir küçük bir plastik parçamız var. Plastik parçasını da şöyle bir plastik kap bulduk. Altındaki parçayı kestik. Yuvarlak ölçüsünde şuraya içine bunu yerleştireceğiz. İçine yerleştirip yapıştıracağız. Bu şekilde bunu yapıştıralım. Bu şekilde yapıştırdık. Şimdi kurusun bu. Kuruduktan sonra şurada oluşan küçük bir havuz gibi düşünün. Küçük bir boşluk var. Bu boşluğa muhtelif renklerde ve parlaklıkta, muhtelif renkler ve parlaklıkta pul ve boncuklarımız var. Gördüğünüz gibi küçük pullar, boncuklar, renkli taşlar, böyle malzemeler topladık. Bu malzemeleri şimdi alıp şuradaki havuzun içine bırakacağız. Evet, bu şekilde pul ve boncuk koyduk. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Daha sonra yine boya kutusunun kapağını üstüne kapatıyoruz. Kapattıktan sonra gördüğünüz gibi pullar, boncuklar şu arada kaldı. Şurayı kapattık. Bunun üstüne kapatıyoruz. Şurayı bantladık. Şurayı yapıştırdık. Bunu da üstüne kapatıyoruz. Bu şekilde boyaların hiçbir yere kaçma şansı yok.
Şimdi ilk testimizi yapalım. Evet, içeride böyle küçük küçük şekilcikler oluşuyor. Aynalı karton sayesinde böyle değişik değişik aynalı şekiller oluşuyor. Ben yapayım Yani onu. buradaki pul burada da gözüküyor arkadaşlar. Bunu sizlere de gösterelim. Küçük deliği şimdi kameraya yaklaştırıyoruz. Denk getir, sabitle. Döndür. Bak, gördün mü? Bak orada yeşil var, orada da yeşil var. Bak bak. Gördün mü? Olsa da birleşti falan. Evet, gördüğünüz gibi içeride koyduğumuz taşlar, pullar, boncuklar aynalı karton sayesinde şekilcikler veriyor. Evet, gördüğünüz gibi çiçek dürbünü yaptık arkadaşlar. Böyle bir kutu kullandık. Çiçek dürbünü yaptık. Diğer adı neydi? Kaleidoskop. Kaleidoskop olan. Diğer Türkçe adı çiçek dürbünü olan bir icat, bir deney yaptık. İcat demeyelim, bir deney yaptık. Daha önce bunu icat etmişler zaten. Neler kullandık arkadaşlar? Bir kuru boya kutusunu boşalttık. Kuru boya kutusunu boşalttık. Aynalı kartonumuzu şöyle uzun şeritler kestik. Daha sonra bunu üçgen oluşturduk. Oluşturduğumuz üçgeni bu kutunun içine yerleştirdik. Üst tarafını kapattık. Bunu gösterebilirim. Üst tarafını kapattık. Kapattıktan sonra diğer boya kutusunun kapağını tekrar kapattık. Bu boncuklar arada kaldı arkadaşlar. Boncuklar arada kaldı. Daha sonra daha önceden açtığımız şu deliği kutu boyanın arkasını açtığımız şu küçük delikten içerideki boncuk pulları görüyorsun. Döndür. Bak. Gördün mü? Evet, gördüğünüz gibi bugünkü deneyimiz bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Bizi beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan yorum yazmayı unutmayın. Diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.